Merhaba değerli dostlar, yeni bir Shiba videosuyla gününüze daima bol kazançlar, başarılar dilerim. Konumuzun içerisinde Shiba piyasasında beklentilerimiz yükseliş mi, düşüş mü? Videonun ilerleyen dakikaları içerisinde piyasa verilerini kontrol edeceğiz ve net bir şekilde iyice anlayabilmek için, beni iyice anlayabilmeniz için videoyu sonuna kadar iyi izleyin ve başlamadan da videomuza da bir tane beğeni atalım. Kanala abone değilsek de bir abone olalım arkadaşlar. Ne tür içerikler istediğinize dair de bunu yorumlar kısmında yazarsanız ya da Shiba piyasasında beklentileriniz neler? Bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar, ona göre de konuşmalar, sohbetimiz, muhabbetimiz olur dostlarım. Yorumlarınızı kontrol ediyorum, izliyorum, bakıyorum yorumlarınıza. Evet, şimdi ilk etapta piyasa verilerinden Shiba piyasasını bir kontrol edelim. Shiba piyasasında beklentiler hani biraz piyasa durumuna bağlı olan bir şeydir. Piyasa durumuna baktığımızda 4,5 milyar dolar bir para var piyasasında. Bu gayet güzel. 4,5 milyar dolar az bir para değil. Yani halen taleplerinin olduğunu ve el üstünde tutulduğu olan bir kripto paranın olduğunu görebiliyoruz. Bu biraz az mı? Evet, biraz az diyelim. Çünkü genel baktığımızda kripto para piyasasında toplam genel market hesaplaması yaptığımızda 1 trilyon dolar var. Yani çok büyük bir para girmemiş kripto para piyasasına. Toplam arzını da hesapladığımızda 600 trilyona yakın bir toplam arıza sahip. Tabii yakımlar falan yapılıyor bu kripto parada. Shiba Burun'dan bunu kontrol edebilirsiniz. Bunun bağlantısını da aşağıdan bırakacağım. Shiba'da yakımların her gün olduğunu falan, saatte bir ya da dakikada bir de bazen yakımlar falan yapabiliyor. Hani paso yakımlar yapıyor ama tabii bu arz çok, yani baya çok. Şöyle de bir durum var. Çoğu insan böyle Shiba'yı 1 dolar falan düşüncesinde olanlar var. 1 dolar olacak ya da 50 sent olacak ya da 1 lira olacak. Şunu şöyle bir aklımıza koyalım dostlarım. Yani bizim bu şekilde karşılaştığımız birçok yorumlar var ve birçok böyle insanlar yazıyor bize. Hani ne zaman 1 dolar olacak, çok acil falan bekliyoruz. Öyle bir şey biraz zor arkadaşlar. Hani bu kripto para piyasasında imkansız diye bir şey yok. Hani sürprizler her zaman vardır ama şimdi genel olarak piyasanın durumunu kontrol ettiğimizde yani bu Shiba'nın 1 dolar olabilmesi için yani çok büyük paralar girmesi gerekir. Burada biraz zor gibi görünüyor. Hani baktığımızda zaten arzın hesabını yaptığımızda yani trilyon paralar girecek ki ondan sonra böyle beklediğimiz seviyelere gelebilir. Ama bunlar biraz hayali işler ve zor işler. Biz sadece hani böyle işin ucundan sıyrılıp hani parayı nasıl katlayacak kafasında olup da yaşamak daha güzel. Böyle %30, %40, %50, %100 falan ya da 1x, 2x falan yakalamak da güzel bir şey arkadaşlar. Yani Shiba'da piyasa beklentilerimizi şimdi grafik başında söyleyeceğiz. Şimdi ilk etapta şunu söyleyeyim size. Bitcoin piyasasında beklentilerimiz, bakın ilk etapta yine Bitcoin'den başlayacağız. Çünkü piyasada yatırımcılar Bitcoin'in yükselme beklentisi içerisinde. Hani Bitcoin yükselecek ki ondan sonra toplum altcoin'lere yönelecek ve altcoin'lerde yatırımlar yapacak. Bitcoin'in yükselmesiyle Shiba'yı etkileyecek mi? Evet, etkileyecek. Piyasa beklentilerimizi birazdan söyleyeceğim. Bitcoin'de beklentilerimiz önümüzdeki günlerde 31-32 dolar 31 bin ve 32 bin dolar seviyelerine kadar yükselişler görebiliriz. Genel baktığımızda piyasada talepler bunu gösteriyor ama tabii ki bu piyasa bu belli olmaz, yanıltabilir de, bir bakarsınız da çok fena bir şekilde de aşağı çeker. Genel baktığımızda yani piyasa beklentileri yükseliş, tamam mı? Bu kesinlikle boğa geliyor anlamına gelmez arkadaşlar. Boğanın gelebilmesi için hani piyasanın enflasyon durumlarını hesaplama yaptığımızda piyasada yani genel baktığımızda dünyada küresel bir kriz var. Ve bunların hepsini hesaplama yaptığımızda yani piyasada para yok. Kısa ve öz, yani komik gelebilir ama ciddiyim. Yine söylüyorum, para yok. Yani insanlar şu an yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Tamam mı? Şimdi Bitcoin'de bir yükseliş gelmesinde yani önümüzdeki günlerde 35 bin, 40 bin, 45 bin seviyelerine bir yükseliş gelmesi durumunda tabii ki bu bütün altcoin'leri de bir nebze olsa da etkileyecek. Shiba piyasasında beklentilerimiz neler? Beni iyice dinle şimdi. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksın. Kademeli olarak piyasada bir beklenti içerisindeyim. Shiba'da hangi seviyelerde yükseliş beklentisindeyim? Birinci seviyeyi söyleyeyim size. Burada size detaylı ve çizerek göstereyim ki iyice anlayalım. Birinci seviyemiz kademeli olarak piyasa beklentimiz şu bulunduğumuz bu seviye. Şu çok değişik bir çizgi geldi. Şunu beyaz yapalım daha net diye anlayabilelim diye. Birinci bulunacağımız kademeli olarak piyasa beklentimiz 50.40
Kaç tane sıfır var burada? 6 sıfır, pardon. 6.0.96 semt seviyelerine kadar yükseliş beklenti içerisindeyim. Yine bir kademeli olarak bir hesaplama yaptığımızda da tabii Bitcoin'de yükseliş devam ederse ve bu da Shiba'yı da etkileyecek. İnsanlar artık yavaştan bir altcoin'lere girmeye çalışacak. Yani Shiba bayağı zamandır hani yerinde sayıyor. Bir türlü yükselmek nedir bilmiyor. Ama ben de şöyle bir düşüncedeyim. Artık eli kulağında yavaş yavaş bir yükseliş gelmesini bekliyorum. Ama öyle kesinlikle 1 dolar ya da 1 TL olacak ya da kaç tane sıfır atacak bunları demiyorum. Ben orta vade bir hesaplamaya göre Shiba piyasasında beklentilerimiz neler onları söyleyeceğim dostlarım. Tamam mı? Şimdi ikinci kademeli olarak hesaplama yaptığımızda 5.0.11 semt seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyorum. Yine üçüncü bir kademeli olarak bir piyasada beklentim 5.0.12 semt ve 5.0.15 semt seviyelerinde de yükselişlerini görebiliriz. Tabi piyasada böyle olumlu ve talep artması durumunda o yükselişlerini görme umuduyla yaşıyoruz dostlarım. Genel baktığımızda mal halen ucuz bir seviyede. Örnek veriyorum, ben kendi fikrimi, kendi düşüncelerime göre sizlerle bunu paylaşıyorum. Kesinlikle bunu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın dostlarım. Genel baktığımızda örnek veriyorum, malı ben bu seviyeden ucuz alırım. Bu bir, tamam mı? Malı buradan aldığımı varsaydığımda orta vadede bir yükseliş beklenti içerisinde olursam 5.0.11 semt ya da 5.0.12 semt seviyelerinde malı satarım arkadaşlar. Çünkü o yükseliş gelmesi durumunda da kripto para piyasasında bir yükseliş varsa da ondan sonra kar satışları gelir. O kar satışlarından geldikten sonra ne oluyor? Düşüşler geliyor. Bir anda da belli olmadan piyasaları manipüle edebilecek bir haber gelir. Yani parayı cebe koymak en mantıklısı. Yani vur kaç yapmalık en mantıklısı. Biraz şöyle de bir düşünce var. Hani artık piyasaya gireyim, boğa sezonu falan gelecek falan. Daha boğa sezonu biraz için erken diyebilirim arkadaşlar. Çünkü belli, yani baktığımızda hani piyasada yaprak kımıldamıyor. Bunların da hesaplamasını yaptığımızda o yüzden hemen dereyi görmeden paçaları sıvamak biraz mantıksız olur dostlarım. Shiba piyasasında beklentilerimi kısa ve özetle burada sizlere bildirmek istedim, paylaşmak istedim dostlar. Yayınlarımızı da TikTok'tan yapıyoruz her akşam. Her akşam da TikTok yayınlarımızı da izleyebilirsiniz. Kripto para piyasası hakkında düşüncelerimizi ve stratejilerimizle yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz dostlarım. Hoşça kalın, daima bol kazançlarınız olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet.